Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sovyet yolculuğumuzun bu durağında sizlere Sovyetler Birliği'nde cinsel yönelimler ve LGBT tarihi hakkında bilgiler vermek istedim. Sovyetler Birliği'nde eşcinselliğin toplumsal durumu ve yasak durumu incelemeye değer. Bu konuları sizlere anlatmak istedim. LGBT konusu Sovyetlerin çeşitli tarihsel dönemlerine göre farklılıklar göstermektedir. Çarlık Rusyası'nın döneminde eşcinsel olmak suç kapsamındayken Ekim Devrimi sonrasındaki dönemde eşcinsellik suç olmaktan çıkarıldı. Böylece eşcinsel bireyler kanun önünde önceki döneme göre daha avantajlı bir konuma sahip oldular. Bu süreç içerisinde Sovyet bilim insanları Sovyet hükümetiyle birlikte çalışarak eşcinsellik konusunu incelemeye başladı ve yasal bir statüye koymak için faaliyetler yürüttü. Ardından geçen sürede eşcinsellik kanunlarca bir hastalık olarak nitelendirilmişti. 1934 ile 86 yılları arasında eşcinsel bireylerin faaliyetleri suç kapsamında incelenerek kamuoyuna duyurulmaksızın kovuşturma ve hukuki süreçlere tabi tutuldu. 1987 ile 90 yılları arasında ise kamuya açık tartışmalara izin verildi. LGBT konusu bilim, akademi ve edebiyatta çeşitli konularla ele alındı. Sovyetler Birliği'ndeki LGBT ile ilgili görüşler ve politikalar dönemdeki bilimsel gelişmelerle paralel olarak ilerlemiştir. Zira Sovyetlerin görüşünün dönemin diğer devletlerin uygulamaları ile kıyaslarsak büyük farklar olduğu görülmektedir. Dünyanın o dönemde büyük oranda kabul ettiği ve çoğunlukla dinsel ve ahlaksal açıklamalarla anlatılan sapkın suç görüşünün aksine Sovyetler eşcinselliğin psikoseksüel bir bozukluk veya zihinsel bir rahatsızlık olabileceğini ifade etmiştir. Örneğin 1920'li yıllarda Almanya'da eşcinsel ilişkiler için 5 yıl, İngiltere'de ise ömür boyu hapis söz konusuydu. Diğer yandan ABD'de genel görüş eşcinselliğin derhal cezalandırılması gereken bir sapkınlık olduğuydu. Nitekim Amerikan Psikoloji Derneği bile ancak 1975 yılında eşcinselliği ruhsal bir durum olarak tanımlamıştır. Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra Sovyet doktor ve psikiyatristler tarafından bu alanda pek çok araştırma yapılmaya başlandı. Cinsel devrim kavramının ortaya çıkması ve yaygınlaşmasından sonra araştırmalar ve çalışmalar yoğunlaştı. Batı dünyasında genel olarak Sovyetlerin eşcinsellere yönelik büyük baskı uyguladığı iddia edilse de gerçek durum bundan farklıdır. Bunların birçoğu olayların saptırarak açıklanmaya çalışılmıştır. Sovyetlerde yargılamaların ve tutuklamaların büyük çoğunluğu bireylerin direkt eşcinsel olmalarından kaynaklı değil, bu kişilerin çocuklara yönelik cinsel tacizi barındıran pedofilik faaliyetlerinden kaynaklıdır. Yıllara göre Sovyetlerdeki LGBT tarihini incelediğimiz bu videomuzda gelin eşcinsellik konusunun Sovyetlerdeki tarihsel sürecine hep birlikte bir göz atalım. Çarlık Rusyası döneminde eşcinsel olmak Çarlık yasalarına göre suç kapsamındaydı. Ekim devriminden hemen sonra Kasım 1917'de Çarlık Rusyası'ndaki ceza kanunu yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda eşcinsellik de yasal olarak suç olmaktan çıkarıldı. 1922'de yapılan yeni Sovyet Ceza Kanunu'nda cinsellik üzerindeki tüm hukuki sınırlamalar kaldırıldı. Dönemin sağlık komiseri Nikolay Semasko, 1923'te Almanya'daki Cinsel Bilim Enstitüsü'nü ziyareti sırasında hazırlanan bu Sovyet yasasının cinsel devrimin bir parçası olarak kasten hayata geçirilmiş özgürlükçü bir tedbir olduğunu ifade etmiştir. Daha sonraki süreçte kurulan Ermenistan, Belarus, Ukrayna ve Rusya Sovyetlerinde oluşturulan yasalarda bir önceki kanunlardan farklı olarak eşcinsel ilişki suç olarak tanımlanmadı. Dahası dönemin Sovyetler Birliği yönetimince Almanya'da Cinsel Bilim Enstitüsü ile birlikte çalışmalar yürütüldü, delegeler gönderildi. Aynı dönemde yetişkinlerde eşcinsel ilişkilerin yasallaşmasından destek veren kurumların yaptığı uluslararası konferanslara o dönemde dünyanın hiçbir yerinde izin verilmezken Sovyetler Birliği bu konferanslara ev sahipliği yaptı. Buna paralel olarak cinsiyetlerin bilimsel ve toplumsal araştırmaları ciddi ölçüde arttı. Kadınların sosyal yaşama katılması ve eski geleneklerden kurtulması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülerek birçok kampanya yapıldı. Ataerkil ve erkek egemen toplum yapısı kırılmaya çalışıldı. Eşcinsellik ve LGBT konularında ise Çarlık döneminde sıkça görülen kişilerin hedef haline getirme durumu ortadan kaldırıldı. Eşcinsel olmak artık yasa dışı değildi. Yetişkinlerin eşcinsel ilişkilerinin yasalaştırılması Rusya Sovyeti'nin kuruluş yıllarında gerçekleşmişti. Bolşevikler cinsel konularda uzun süre oldukça özgürlükçü görüşler sergilediler. 1920'li yıllarda Sovyet Rusya'da alternatif cinsel yönelimler herhangi bir suçlar listesine veya zihinsel bozukluklar listesine dahil edilmiyordu.
Hatta 1928 yılında Kopenhag'da düzenlenen Cinsel Bilimler Enstitüsü'nün kongresinde katılımcılar tarafından Sovyetler Birliği'nin cinsel hoşgörü modeli olduğu ilan edilmişti. Örneğin 1922'de Leningrad'lı bir kadın sahte belgeler düzenledi ve erkek kılığına girerek başka bir kadınla evlilik kaydettirdi. Ardından bu sahtekarlık ortaya çıktı ve iki kadın doğal olmayan ilişkiyle suçlanarak yargılandı. Ancak yargılama sonucunda davadan beraat ettiler ve ardından Halk Adalet Komiserliği bu evliliğin yasal olduğu yönünde bir karar yayınladı. Kadınlar birlikte yaşamaya devam ettiler, hatta bir çocuk bile evlat edindiler. Bu örnekte görüldüğü üzere Sovyetlerin ilk yıllarında eşcinselliğin hukuki durumu buna benzer bir şekilde ele alınmaktaydı. Daha sonraki süreçte özellikle dindar halkların yoğun yaşadığı bazı Sovyet cumhuriyetlerinde eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasalar çıkarılmaya başlanmıştır. Transkafkasya Sovyeti ve Orta Asya'daki Sovyet Cumhuriyetleri bu duruma örnek teşkil eder. 1923 yılında Azerbaycan Sovyeti'nde erkeklerdeki eşcinsel ilişki ceza gerektiren suç kapsamında sayıldı ve 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. 1926 yılında Özbekistan Sovyeti, 27 yılında ise Türkmenistan Sovyeti erkek eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasalar çıkardı. Aynı dönemde Nahçıvan Özerk Sovyet Cumhuriyeti, Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti, Gürcistan Sovyeti ve Abazya Sovyet Cumhuriyeti de eşcinsel ilişkiyi yasa dışı olarak tanımladı. Buradaki önemli nokta bu kanunların çıkma sebepleridir. Dönemin Bolşevik yetkililerin açıkladığına göre bu kanunların bu ülkelerden çıkmasının sebebi söz konusu ülkelerde yaygın olarak görülen erkek çocukların seks işçiliği ve çocuk istismarıdır. Dolayısıyla coğrafyadan yaygın görüldüğü gözlenen bu tür çocukların kötüye kullanımının engellenmesi adına bu kanunların çıkardıklarını ifade etmişlerdir. Ancak bu kanunların sonucu olarak dünyadaki diğer ülkelerde sıkça görülen eşcinsel avı durumu asla uygulanmadı. Genel olarak pedofiliye karşı mücadele edildi. Zira 1918 ile 30 yılları arasında Sovyet Dışişleri Halk Komiseri görevi yapan Georgi Çişerin'in eşcinsel olduğu bilinmesine rağmen bu nedenle herhangi bir kovuşturmaya maruz kalmamıştır. '30'lu yıllarda Stalin yönetimine muhalif kesimlerin artması ve Rus olmayan halkların da yani Asya halklarının da devlet yönetimine gelmesi neticesinde LGBT temalarına büyük eleştiriler getirilmeye başlandı. Bu dönemde diğer ülkelerde sapıklık olarak anılan eşcinsellik Sovyetler Birliği'nde resmi bir suç olmaktan ziyade tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktaydı. LGBT bireylerin durumu bir hak olmaktan ziyade ekonomik, siyasal, ahlaki ve kültürel boyutlarıyla ele alınmaya başlandı. Bu resmi görüş Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nde dönemin tıp uzmanı Mark Sereyski tarafından 1930 yılında yazılan şu yazıda görülebilir. Sovyet yasaları ahlaka aykırı suçları tanımlamıyor. Kanunlarımız toplumun korunması ilkesinden hareket eder ve bu nedenle yalnızca küçük yaştaki insanlara ve gençlere cinsel nesne olarak bakıldığı durumlarda ceza verir. Toplumumuz profilaktik ve diğer terapötik önlemleri eşcinsellere ve toplum içindeki uzantılarına karşı mümkün olduğunca az ağrı veren yöntemlerle uygulayarak bu durumu çözecek koşullara sahiptir. ...1933 yılında ilişki bazında eşcinsel ilişkiler kurmak kanunca suç ilan edildi. Açıklamada eşcinsel propagandasının Batı'nın kapitalist kültürünün bir parçası olduğu, Sovyet insanında böyle bir durumun olmaması gerektiği ifade edildi. Böylelikle Sovyetlerin ilk dönemlerinde olan eşcinselliğe dair hak bazlı durumlar yerini suçlayıcı bir duruma terk etti. Dönemin Sovyet yetkililerinde ağır basan görüş, eşcinsel bireylerin yapacağı propagandaların Batı propagandalarına ait burjuva öğelerinden ibaret olduğuydu. 7 Mart 1934'te 121. maddeye eşcinsel ilişkiyle ilgili ceza kanunlarına eklenmesi önerilmiştir. 17 Aralık 1933'te Sovyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığı kararı kabul etti. Karar tam olarak şu şekildedir. Sodominin yani bir erkek ile bir erkek arasındaki cinsel ilişkinin cezai sorumluluğunu katılımcılardan birinin ergenlik çağına ulaşmamış olup olmadığına bakılmaksızın gönüllü ilişkin durumunu da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Birlik Cumhuriyetlerinin merkez yürütme kurullarına bu cumhuriyetlerin ceza kanunlarına aşağıdaki içerikte yeni bir madde eklenmesi teklif edilecektir. Sodomi yani bir erkek ile bir erkek arasındaki cinsel ilişki 5 yıla kadar hapis gerektirir. Bağımlı bir pozisyonda veya şiddet kullanarak ücret karşılığında meslek gereği veya kamuya açık olarak işlenen sodomi 8 yıla kadar hapis gerektirir.
Görüldüğü gibi kanuna göre Sovyetler Birliği'nde aynı cinsle cinsel ilişkide bulunan erkeklere 5 yıla kadar hapis cezası verilecekti. Yine bu konudaki ana öğe çocuklara dair ilişki konusudur. Zira 1933 yılında 130 erkek küçük yaşta kişilerle cinsel ilişkiye girme ve pedofili olma hükmüyle tutuklanmıştır. Diğer yandan kadınların birlikte olmasının konusunda bir ceza öngörüsü yoktur. Dönemin Sovyet yönetimi bu ceza kanununun çıkarılmasını şu şekilde açıklamıştır. Yeni Rusya'da toplumsal bir sorun olarak eşcinselliğin artarak yayılmasıyla birlikte bu alan yeniden düzenlemek zorunda kalınmış ve Sovyetlerin 20'li yıllardaki deneyimleri eşcinselliğin mülk sahibi sınıflara özgü bir yozlaşma durumu olduğunun farkına varmasını sağlamıştır. Diğer yandan eşcinsellik konusu artan Nazizm tehdidi ile bizzat ilişkideydi. 15 Eylül 1933'te OKPU Başkan Yardımcısı Genrikh Yagoda partiye verdiği raporda eşcinsel kulüplerinin adeta bir casusluk hücresi gibi çalıştığının tespit edildiğini ifade etti. Nitekim dönemin Nazi Almanyası askeri ateşesinin asistanının Moskova ve Leningrad'daki eşcinsel çevrelere ve buradaki kulüplere sızmayı başardığını ve onların örgütleri kisvesi altında faşizm propagandası yaptığı tespit edilmişti. Ardından bu eşcinsel örgütün şubeleri o zamanlar Ukrayna Sovyeti'nin başkenti olan Harkov'da, Kiev'de ve farklı cumhuriyetlerin diğer şehirlerinde de ortaya çıkmaya başlamıştı. Nazilerin eşcinsel organizasyonları arasında casusluk faaliyetlerini yürütmeleri, Sovyet yetkilileri bu eşcinsel örgütlerdeki denetimlerini sıklaştırma konusunda daha fazla önem almaya itmiştir. Nitekim bu kulüplerden Nazilerle işbirliği yaptığı tespit edilen bazı kişiler hem pedofili hem de faşizm casusluğu yapma suçlamasıyla hüküm giymişlerdir. Ünlü Sovyet yazar Maxim Gorki'nin Mayıs 1934'te söylediği "Eşcinselleri yok edin, faşizm ortadan kalkacaktır" sözü buradan gelmektedir. Stalin döneminde eşcinselliğin kamusal tasviri, savunması veya tartışması uygun görülmüyordu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi içinde yer almak isteyen eşcinsel veya biseksüel Sovyet yurttaşlarının cinsel yönelimlerine bakılmaksızın bir erkek ya da kadınla evlenmesi bekleniyordu. Fakat bu konuda dikkat çekici karşıt bir örnek Sovyet film yönetmeni Sergei Eisenstein'ın eşcinsel yönelimi olan bir erkeğin bir kadınla evliyken başka erkeklerle ilişki kurarak hayatta kalmayı başarması konulu film çekmesi ve bu filmlerin o dönemde herhangi bir kovuşturmaya maruz kalmadığıdır. Dolayısıyla o yıllarda diğer ülkelerde görülen eşcinselliğin sapkın olduğu ve imha edilmeleri gerektiğine dair katı görüş Sovyetlerde hiçbir zaman olmamıştır. Nitekim eşcinsellik o dönemde tabiri caizse tırnak içinde en hoşgörülü bakış açısı olan bir hastalık, bir rahatsızlık olarak tarif edilmekteydi ve konuyla ilgili tedavi yöntemleri araştırılmaktaydı. Yani cezalar eşcinsel kimlik ile ilgili değil, kişilerin yaptıkları eylemlerle ilgiliydi. Nikita Khrushchev'in Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olmasının ardından Khrushchev dönemindeki yöneticiler aynı cinsiyetteki cinsel ilişkiye karşı bir ceza kanununun bulunmadığını savunmuşlardır. Yönetime göre cinsel faaliyetlerin nedeniyle Stalin döneminde hapse atılıp Khrushchev döneminde serbest kalanlar arasında meydana gelen cinsel ilişkiler herhangi bir kovuşturmaya yol açmıyordu. Daha sonraki süreçte eşcinselliğin suç meydana getiren durumunun pedofili olmasıyla açıklanırken Khrushchev yönetimi bu durumun erkek tutsaklar arasında bazen zorla yapılan cinsel eylemler olarak sınırlamıştı. 1950'li yılların sonları ve 60'ların başında o zamanlarda Sovyetlerden yabancı bir muhabir olan ABD'li Elaine Mosby, Khrushchev hükümetin döneminde normal yaşamda bazı eşcinsel çiftler gördüğünü ve hiç de nadir olmadığını belirtmiştir. Ancak bu değişim politikalarına karşı Mosby, 1958 yılında Sovyet İçişleri Bakanlığı'nın eşcinsellere dair ceza hukukunun uygulanmasını hızlandırmak için kolluk kuvvetlerine gizli bir direktif gönderdiğini de ifade etmiştir. 1964'te cinselliğe yönelik bir Sovyet eğitim kitabında eşcinsel ilişkiye dair şu ifadeler yer almıştır. Eşcinseller eşi benzeri olmayan tüm hilelerle gençlerin güvenlerini kazanırlar. Sonra da harekete geçerler. Hiçbir koşulda sana dokunmalarına izin verme. Bu insanlar derhal idare organlarına bildirilmelidir ancak böylece toplumdan uzaklaştırılabilirler. Brejnev dönemi sırasında eşcinsellere yönelik psikiyatrik uygulamalar daha da yaygınlaşmıştır. Bu kişilere çeşitli psikiyatrik ilaçlar verildi ve düzenli muayene uygulamaları yapıldı. Cinsel ilişkin konusunda ise hapis cezaları uygulamaları 1970'lerin başına kadar devam etti.
1973 yılında Venedikt Yerofeyev'in Moskova'da eşcinsellik hakları adına kısa bir briefing vermesine izin verildi. Bu durum çeşitli kaynaklarda Stalin döneminden bu yana LGBT haklarının kamuya açık ilk anlatımına dolaylı bir onay verilmesi olduğu belirtilmektedir. Nitekim Brejnev döneminde artık eşcinsel ilişkiyi konu alan Sovyet ceza hukukundaki 121. maddeye eleştiri getiren ve yürürlükten kaldırılmasını isteyen görüşler daha açık bir şekilde ifade ediliyordu. Örneğin yazar Viktor Sosnaraya 79 yılında yazdığı Uçan Hollandalı Adam adlı eserinde Leningrad'daki bir barda vahşice öldürülen yaşlı bir eşcinsel durumuna tanık olmasına dair anlatımlara izin verilmiştir. Buna karşın kitabın sadece Doğu Almanya'da yayınlanmasına izin verildi. Zira genel anlamda eğer bir yazar eşcinselse ve özellikle eşcinsel hakları desteklediği bir durum varsa sansür daha da sert uygulanmaktaydı. Rus eşcinsel yazar Yevgeni Karitonov 70'li yıllarda yaşadığı eşcinsel ilişkin deneyimlerini yasa dışı olarak yayınlamıştır. Yine yazar Gennady Trifonov eşcinsel içerikli şiirlerin nedeniyle kovuşturmalara maruz kaldı. Serbest kaldıktan sonra şiirlerini yalnızca eşcinselliği tasvir etmekten veya atıf yapmaktan kaçınması koşuluyla yayınlatabildi. 83 yılında Mavi Laboratuvar adlı Sovyet eşcinsel örgütü açıldı. Ancak 3 sene gizli faaliyet yürüttükten sonra ortaya çıktı ve kapatıldı. 1984'te bir grup Rus eşcinsel bir eşcinsel hakları örgütü kurmak için bir araya gelmeye çalıştı ancak izin verilmedi. Glasnost ve perestroika politikalarının devreye sokulmasıyla birlikte yetişkinler arasında eşcinsel ilişkilerin yasal hale getirilmesi konusunda kamusal tartışmaların yapılmasına izin verildi. Ancak eşcinsellik hala toplumsal olarak dahi istenmeyen bir durumdaydı. 1989 yılında yapılan kapsamlı bir ankette eşcinsellerin Rus toplumunda en çok nefret edilen grup olduğu ve bu gruptan bulunanların %30'unun eşcinsellerin tasfiye edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Benzer olarak 91 yılında Chelyabinsk'te yapılan bir kamuoyu araştırmasında 16 ile 30 yaş aralığındaki katılımcıların %30'u eşcinsellerin toplumdan izole edilmesi gerektiğini, %5'i sert önlemlerle direkt tasfiye edilmesi gerektiğini, %60'ı ise bu durumun olumsuz bir duruma tekabül ettiği görüşünde olduğunu belirttiler. 89 yılında Yevgeniya Debryanskaya liderliğinde Moskova'da bir eşcinsel hakları örgütünün kurulmasına ve Roman Kalinin'e Tema adlı eşcinsel bir gazete yayınlama izni verildi. 121. madde uyarınca yargılanan kişilere dair Sovyet tarihinde ilk resmi bilgilendirme 1988 yılında yayınlandı. Yargılanan sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte bu verilere göre 121. madde uyarınca hüküm giyen erkeklerin sayısı Gorbaçov döneminde giderek azalmıştır. Buna göre 87 yılında 831 kişi eşcinsel ilişki nedeniyle cezalandırıldı. Bu sayı 89'da 539, 90 yılında 497 ve 91 yılında 462 idi. Sovyetler Birliği'nin dağıldıktan sonra eşcinsel ilişkinin yasal durumu eski Sovyet Cumhuriyetlerinde ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Türkmenistan ve Özbekistan'da eşcinsellik yasal olarak suçtur. Buna karşın Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Litvanya, Letonya, Tacikistan, Ukrayna ve Rusya'da ise eşcinsellik suç kapsamında değildir ve yasaldır. Buna karşın bu ülkelerden Estonya haricinde eşcinsel ilişkiler resmen tanınmamaktadır. Diğer yandan eski Sovyet Cumhuriyetlerinin tamamında eşcinsel evlilik halen yasaktır. Evet dostlar, sizlere Sovyetler Birliği'nde eşcinsellik durumunun tarihsel süreci hakkında bilgiler verdim. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir ve sizden videomuza dair bir beğeni almışızdır. Konuya dair sizin de eklemek istedikleriniz varsa aşağıdan yorum kısımlarına yazın. Hep birlikte tartışalım, hep birlikte öğrenmeye devam edelim. Yeni bilgilere de göz atalım. Sovyetlere ve dünya sosyalist hareketlerinin konu alan benzer videolar için de Sovyet Yolculuk kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.